Merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizlere Blender için hazırlamış olduğum multikamera add-on'u tanıtacağım. Bu add-on'u ücretsiz olarak paylaşıyorum. Bunun sebebi ben uzun süredir Blender kullanıyorum ve Blender topluluğundan çok fazla şey öğrendim. Ve öğrenmeye de devam ediyorum aslında. Ya bunu bir teşekkür gibi düşünün. Umarım siz de beğenirsiniz. Yani şöyle bir iddiam yok. Bu en iyi yöntem, bu en iyi çözüm bu demiyorum. Benim işimi çözdü arkadaşlar. Çalışıyor gayet güzel. Umarım sizin de işinizi çözer. Size de yardımcı olur. Yani ne söyleyebilirim? Şunu söyleyeyim. Bu add-on'u kullanmak tamamen sizin sorumluluğunuzda. O yüzden dosyanızın yedeğini almayı unutmayın. Ya add-on'u da aşağı koyacağım. Google Drive linkinden indirirsiniz. Test edin, kullanın. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben 4.3 versiyonunu test ediyorum bu add-on'u. Hiç yani açıp da 4.2, 4.1 ya da eski versiyonlarda test etmedim. Siz test edin. Eğer çalışıyorsa videonun altına yorum yaparsınız. Çalışıyor diye ben de öğrenmiş olurum. Ama ben 4.3 versiyonunda kullandım. Çok büyük sahnelerde de denedim. Yani farklı add-on'larla yaptığım sahnelerde de denedim. Herhangi bir sıkıntı yaratmadı. Ama yani bir şey olursa yine yazarsanız bakarız, çözmeye çalışırız. Ee, Bu şekilde başlayalım. Şimdi Blender'da açık, çok basit bir sahnem var. Suzan var, 4 tane. Bir de plane ve birkaç tane de kameram var. 2 tane kameramda animasyon var. Çok bir saniyelik, 30 frame'lik 2 tane de animasyon var. Animasyonu da alırken göstereceğim. Şimdi geliyorum Edit, Preferences. Çok basit bir şekilde add-on'umu yüklüyorum. Install from disk diyorum. Multi-camera add-on'um burada aktif ve geldi. Yükledik bu şekilde. Birinci versiyon, ismim, soy ismim yazdım. Çok da önemli değil. Şimdi şöyle yapıyorum. Tabii ki çıkmadan buradan Save Preferences diyorum ve add-on artık aktif. Add-on buraya geliyor arkadaşlar. En panel kısmına. 3 tane butonu var. Sahnedeki kameraları buluyor. Sahnedeki kameraları texture olarak render alıyor. Sahnedeki animasyonları render alıyor. Şimdi şöyle. Bu add-on Blender'ın output kısmındaki ayarları kullanıyor. Yani şuradaki ayarları kullanıyor. Yani siz hani buradan PNG seçerseniz PNG render kaydedecektir. JPEG seçerseniz JPEG animasyon formatını seçerseniz animasyon kaydedecek. Ekstra bir özellik olarak burada eklemedim. Hemen şöyle yapayım, göstereyim size. Detect kameras diyorum. Bakın sahnemdeki tüm kameraları add-on'um buldu. Bu şekilde. Şimdi hepsini render alacağım. Ama klasörümü seçmem lazım. Hemen buradan gidiyorum. Ve benim test render klasörümü seçiyorum. Klasörüm seçili. İlk renderımı JPEG olarak alayım. Bakın şimdi tek tek tüm renderlarımı 1920'ye 1080'de aldım. İlk özelliğim bu arkadaşlar. Şuraya da klasörümü açmıştım ben. Test render klasörümü açayım. Buraya render alacak. Bakın evet renderlarım gelmeye başladı. Direkt kamera 1, kamera 2 olarak adıyla beraber render oluyor arkadaşlar. Biraz ayarlarımı düşüreyim sizi de bekletmeyeyim. Hemen tüm kameralarımı bakın sırasıyla render aldı. Bu çok güzel bir şey eğer tek çözünürlük alıyorsanız. Ama Addon'un en güzel yanı şu. İstediğimiz farklı farklı çözünürlükleri de render alabiliyoruz. Hemen şöyle göstereyim. Şimdi ilk kameram 1080'e 1080 olsun. İkinci kameram 1080'e 100 yazdık pardon. 1080'e 1920 olsun. Instagram için render alacağım diyelim. İkinci kameram yine 1920'ye 1080 kalsın ve en güzel özellik şu. Ben bu kameraları render almak istemiyorum. Mesela üçüncü kamerayı da render almak istemiyorum. Ve bu sefer de şöyle tabii üstüne kaydediyor seçtiğiniz dosyanın. Şurada pardon bir saniye. Yeni klasör oluşturmasını istemiyorum. Bir dakika. Şuradan dosyamı seçeceğim. Evet şunu siliyorum. Ad geliyor ya. Evet yeni dosya oluşturmasın ve eski yani üstüne yazacak. Çünkü üstüne yazar. Burada da onda hani bir render aldınız sürekli adını değiştirin yoksa üstüne yazıyor. JPEG seçili yine. Bakın dediğim gibi kaldırdım ve diyorum ki render all cameras diyorum. Add-on'un en güzel yanı bu. Şimdi mesela Instagram için farklı atıyorum dikey, kare hepsini farklı farklı render alıyor. Bakın.
Çok büyük simgeler diyeyim. 3 kamerayı aldı. Çünkü neden? Biz dedik ki bu kameralarımı render alma. Bakın kamera 1 ve kamera 2'yi render aldı. Bence mükemmel çalışıyor. Şimdi birinci kameramda animasyon yok zaten. Benim şu kamera animation 1 ve animation 2 iki tane kameram var animasyon olan. Hemen bunu göstereyim. Şimdi tekrardan detect kamera diyeyim. Şimdi bir bakayım bir saniye. Şu kameraydı galiba. Sıfırla sahnemde. Evet, bunu yatay alacağım. Bunu dikey alacağım. Önce kamerama diyorum ki bu yine 1920'ye 1080 ve animasyonunu render almak istediğimi söylüyorum. Bunu ise Instagram için animasyonu alacağım. 1920 1080'e 1920 yapıyorum. Şimdi output kısmını kullandığını söylemiştim. Output kısmına geleyim. Make video diyeyim. Mesela encoding. Buradan MP4'ü seçeyim. Evet. Klasöründe her seferinde yani yine klasörünüzü seçin. Sonra başınıza iş açmayın. Üzerine yazıyor. Ya da farklı klasörler de atar bu şekilde. Ama ben her seferinde gidiyorum ve buradan şöyle bir dosya adı geliyor. Bunu accept deyin. Yani render klasörüme gelsin. Bakın şimdi öncelikle şunu düzelteyim. Çok kısa bir animasyon olsun ki size çok da bekletmeyeyim. Hatta şunu da düşüreyim. Başka ayarlarını çok ellemeyeyim. Bir tık uzun sürecek çünkü. Evet. Geliyorsunuz arkadaşlar. İki kamerayı da render almak istiyorum. Render all cameras animation diyorsunuz. Bakın animasyonlarımı render almaya başladı. Şimdi şunu söyleyeyim. Tekrardan hani bir tekrar olacak ama add-on ücretsiz. Unutmayın, bu eklentiyi kullanmak tamamen sizin sorumluluğunuzda. Eğer bu çalışmayı desteklemek isterseniz beğeni bırakabilirsiniz, abone olabilirsiniz ve desteğinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ve bunun yanında şöyle söyleyeyim, yardımcı olmak için yaptığım bir şey. Dediğim gibi dosyayı sevlemeyi kesinlikle unutmayın. Başka ne söyleyebilirim? Animasyon renderım da bittiğinde açalım bir bakalım. Bir şey daha söyleyeyim. Bunlara tıkladığınızda add-on böyle Blender'ı kilitliyormuş gibi gözüküyor. Bunu son render gibi düşünün arkadaşlar. Yani her şeyi tamamladınız, artık bir daha render almayacaksınız, dokunmayacaksınız. Yani cancel render yapamıyorsunuz. Yani test renderlarınızı alıyorsunuz ve son kez diyorsunuz ki ben artık animasyonumu render alabilirim, sahnemi render alabilirim derseniz ondan sonra bu add-on'u çalıştırın. Yani şu ana kadar hiçbir sıkıntı olmadı. Arka arkaya bırakıp gittiğimde de bir sıkıntı olmadı. İnşallah beğenirsiniz. Burada durduruyorum animasyon renderını alırken. Biraz uzun sürecek galiba. Bittiğinde sizlere tekrardan göstereyim ve videoyu sonlandıralım ondan sonra. Evet, renderlarım bitti. Gördüğünüz üzere iki tane render almıştık. Yine şöyle birisinin çözünürlüğü bu şekilde. Şuradan göstereyim hemen. Bakın kısa bir animasyonum var. Sonra bir de dikey animasyon almıştık. Bu şekilde animasyon renderlarınızı arka arkaya alabilirsiniz. Yani inşallah beğenmişsinizdir. Güle güle kullanın. Destek olmak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Size şimdiden iyi çalışmalar. Kolay gelsin.